2018 yılında FBI ajanı Andrew Young ilginç bir mail alır. Mail içeriği kısa ve nettir. Elimizde daha önce hiç duymadığınız büyük bir fırsat var. Görüşmek için toplantı talep ediyoruz. Andrew mailin sahibini araştırır ve ertesi gün için bir toplantı düzenlerler. Ama toplantı 3 kişiliktir. FBI ajanı, avukat ve asıl başrol Afko. Afko cebindeki telefonu çıkartıp FBI ajanlarının önüne koyar. Bu telefon görünüş olarak bizim kullandıklarımıza benzese de aslında yeni nesil güvenli telefonlardan birisidir. İçindeki yazılım sayesinde bu telefon dinlenemez. Gönderilen mesajlar okunamaz, GPS ya da kamerası olmadığı için takip edilemez, hatta telefonun sahibi kendisini tehlikede hissederse bir saniye içinde her şeyi yok edebilir. Uzaktan bakınca Silikon Vadisi'nden fırlamış bir startup projesi gibi duruyor. Ama masadakiler yatırımcı ya da nerd yazılımcı değil, FBI ve suç örgütleriyle çalışan bir girişimci. Afko'nun isteği ise basitti. Hayatı boyunca hapse girmeme garantisi karşılığında bu yazılımın içine bir arka kapı koyacaktı. Bu güvenlik açığı sayesinde FBI bütün suç örgütlerinin yaptığı anlaşmaları, işlediği suçları, hatta futbol geyiklerini bile adım adım takip edebilecekti. Baronları saniye saniye takip edebildiğin bir yazılım. FBI daha ne isterdi ki? Afko ve FBI o gün o masada anlaştılar. Bu 3 yıl boyunca sürecek FBI tarihinin en büyük operasyonunun başlangıcıydı. Operasyon 7 ülkeye sıçrayacak, hatta Türkiye'de büyük mafya babalarından birisi tutuklanacaktı. Şifreli telefonların en az Graham Bell'e kadar uzanan bir tarihi var. Üst düzey komutanlar, politikacılar, iş insanları ve hatta baronlar. Tarihin her döneminde bu telefonlar kullanan insanları güçlendirdi. Bu piyasada 3 büyük şirket var. Sky ECC, EncroChat ve Phantom Security. Bu şirketler yasal teknoloji şirketi. Halka açıklar ama en büyük müşterileri baronlar. Çünkü sundukları hizmetler çok pahalı. Şifreli bir telefon kullanmanın aylık bedeli $3000'dan başlıyor. Binlerce üyesi olan çeteleri düşünün. Aylık milyonlarca dolar harcama demek. Ama gizlilik paha biçilemez. Ne kadar pahalı olursa olsun bu şirketlerin de binlerce müşterileri var. Ya da vardı demek daha doğru. Çünkü Amerika, özellikle de FBI bu 3 şirketin üzerinde büyük bir baskı kurup onları kapattı. Milyonlarca dolarlık bir sektör başıboş bırakılmıştı. 2018 yılında Afko isimli bir yazılımcı bu boşluğu gördü. Şifreli telefonlar konusunda uzmandı. Zaten kapatılan Phantom Security'de çalışıyordu. Afko tek başına kodları yazmaya başlasa da bir noktada gücü yetmedi. Bu kadar büyük bir yazılım için çok para gerekiyordu. Daha önce ilişkileri var mıydı ya da tanışıyorlar mıydı bilemiyoruz. Ama bir şekilde Avustralya'da yaşayan Hakan Ayık'a ulaştı. Hakan Ayık, Avustralya'da doğmuş bir Türk. Babasını küçükken kaybetmesi onun suç dünyasıyla erken tanışmasına yol açtı. Suç basamaklarını genç yaşında hızlı tırmandı. 30'larına geldiğinde büyük bir suç imparatorluğunun lideri olmuştu. Facebook gangsteri ya da Comanchero ona takılan lakaplardan birkaçı. Sonuç olarak Hakan Ayık'ın çok parası ve gücü vardı. Bu yazılıma hem maddi destek verebilir hem de başka grupların kullanmasını sağlayabilirdi. Afko Avustralya'ya geçti. İkili artık ortak olmuşlardı. Dünyanın her yerinden birçok yazılımcıyı işe aldılar. Birkaç ayın sonundaysa Anom isminde yeni bir şifreli telefon üretmişlerdi. Anom, Arcade OS işletim sistemiyle çalışan Google Pixel telefonlarıydı. Güvenlik daha ilk aşamada başlıyordu. Telefona girmek için şifre ekranı geldiğinde ekrandaki sayılar her seferinde rastgele değişiyor. Normal bir telefonda şifrenizi girerken uzaktan bakan birisi hangi tuşlara bastığınızı tahmin edebilir. Ama bu ekrandaysa sayılar her seferinde değiştiği için gözetleme yaparak şifrenizi bulamazlar. Şifre kısmını geçtikten sonra herhangi bir telefonun ekranı nasılsa öyle bir ekran açılıyor. Netflix, Spotify ya da WhatsApp gibi bilindik uygulamaların ikonları var. Ama bunlar sadece görüntü. Üstüne tıkladığınızda hiçbir şey açılmıyor. Telefon normal gibi görünsün diye bu ikonlar konulmuş, o kadar. Çalışan 3 uygulamaysa bunlar. Hesap makinesi, saat ve ayarlar. Hesap makinesine girdiğinizde karşınıza yine bildiğiniz her telefonda olan ekran gelir. Ama bu ekran aslında ikinci şifre ekranıdır. Hesap yapar gibi koyduğunuz şifreyi tıklarsınız ve eşittire basınca asıl telefona, yani Anom'a giriş yapılır. Bu dakikadan sonra artık tamamen gizlisiniz. Yazdığınız tüm mesajlar gizlidir. Kaydedilemez ya da okunamaz. Karşıdaki kişi okuduğu an mesaj tamamen kaybolur. GPS ya da kamera olmadığı için yerinizi tespit edemezler. Sesli mesaj atabilmek için de güvenlik önlemi alınmıştır. Anom'la sesinizi kaydettiğinizde telefon otomatik olarak tiz bir bozulma sesi ya da derin bir kalınlaştırma efekti ekler. Böylece konuşmalar üçüncü biri tarafından duyulsa bile hiç kimse sesinizden kimlik tespiti yapamaz. Yani yazılım kusursuz görünüyordu.
Bunu şimdilik suçlular bilmiyor ama siz bilin. AFGO ve FBI anlaştığı için telefonların içinde bir arka kapı var. Yazılan tüm mesajlar, yapılan bütün konuşmalar, hatta telefonların ta kendisi. O arka kapı sayesinde FBI tarafından adım adım takip edilebiliyor. Sistem çok basit. Bir telefondan başka bir telefona veri giderken kopyalanıyor ve FBI tarafından kaydediliyor. Ama dediğim gibi bunu şimdilik sadece FBI, siz ve ben biliyoruz. İlk telefonlar üretildikten sonra bunların suç dünyasında popüler olması gerekiyordu. FBI ilk telefonların Amerika'da dağıtılmasına izin vermedi. Çünkü Amerika yasalarına göre birisi suç işlemeden onun telefonunu dinleyemezsiniz. Şimdi Nevzat bizi yeme, kesin dinliyorlardır diyeceksiniz. Muhtemelen öyledir ama dinleseler bile bu kayıtları ceza vermek için kullanamazlar. O yüzden telefonların piyasaya sürülmesi başka bir ülkede başlandı. Yatırımcısının da orada yaşadığı ülkede, Avustralya'da. Hamleleri tahmin edebileceğiniz gibi. FBI ve AFP el altından telefonları dağıtmaya başlıyorlar. Üretilen ilk telefonlar ya ücretsiz ya da çok düşük paralara satılıyor. Çok geçmeden suçlular birbirine telefonun ne kadar güvenli olduğunu anlatmaya başlıyor. Bu sırada FBI çoktan mesajları kontrol etmeye başlamış. Yazılan her şeyi okuyor. Ama büyük balığı yakalayabilmek için şimdilik sessizler. 2019'a geldiğimizde ise artık Enom'un binlerce kullanıcısı var. Uyuşturucu kaçakçıları, İtalyan mafyası, dolandırıcılar ya da basit sokak çeteleri. Artık hepsi Enom'un birer kullanıcısı. En basit ticaretten en büyük anlaşmalara kadar her şey Enom'un içinde yapılıyor. Ama daha işin başındayız. Bu gördüğünüz adamın ismi Maximilian Rivkin, İsveçli baron. Kod ismi Microsoft. 2018'e kadar işlerini yürütmek için EncroChat kullanıyordu. Ama FBI şirketi kapattıktan sonra ortada kalmıştı. Sorunu çözmek için tanıdık bir şehre geldi, İstanbul'a. Hakan Ayık'ın yeni bir yazılım ürettiğini biliyordu. Ama geliş amacı sıradan bir kullanıcı olmak değildi. Rivkin Enom'a ortak olmak, hatta onu bütün dünyanın kullandığı bir markaya dönüştürmek istiyordu. Rivkin ortak olduktan sonra Enom hızlıca büyüdü. Çünkü çok iyi bir reklam kampanyası başlatmıştı. Rivkin, polisin bu uygulamayı asla takip edemeyeceğini kanıtlamak için kendi kimlik fotoğrafını herkesin görebileceği şekilde yayınlıyordu. Ortaklardan biri bu kadar rahat davrandığı için Enom on binlerce yeni kullanıcı kazandı. Artık suç dünyasının WhatsApp'ı olmuşlardı. FBI ise tabii ki sadece uzaktan izlemiyordu. 2020'de ortaklardan biri olan Rivkin, $800.000 borcu olan birisini ortadan kaldırtmak için bir kiralık katil tuttu. FBI tüm konuşmaları okumuştu. Bu diğer anlaşmalara benzemiyordu. Çünkü bir insanın hayatı tehlikedeydi. Suikastin gerçekleşeceği gün İsveç polisine haber verildi. Ama onlara Enom'dan ya da mesajlardan bahsedilmedi. Bu yüzden polis suikastı önlese de içerideki hiç kimse Enom yüzünden yakalandıklarını düşünmedi. Enom 3 yılın sonunda 45 farklı ülkede 12.000 kullanıcıya ulaşmıştı. FBI artık verileri kontrol etmekte bile zorlanıyordu. Enom'un içinde 37 milyondan fazla mesaj vardı. Yapılan küçük operasyonlardan sonra birileri Enom'un güvenliğini sorgulamaya başlamıştı. Bütün operasyonun açığa çıkmaması için bir sabah ansızın FBI düğmeye bastı. Welcome back into Wake Up America. I'm Rob Finnerty. More than 800 suspected criminals under arrest around the world after being tricked into using an FBI-run messaging app dubbed Operation Trojan Shield. Close to 1,000 arrests in 16 countries, a worldwide seizure of drugs, weapons, cash, and property. The FBI and the U.S. Attorney announcing a sweeping sting operation with a direct connection to San Diego. This investigation, called Operation Trojan Shield, shined a light into the shadowy industry of hardened, encrypted devices. Criminal organizations and the individual defendants that we have charged purchased and distributed Anom devices in an effort to secretly plan and execute their crimes. But the devices were actually operated by the FBI. Trojan Shield operasyonu, FBI'nin yaptığı en büyük operasyonlardan birisi olarak tarihe geçti. Enom ne ilkti ne de son olacak. Milattan önce 1900'lerde Mısırlılar bir suçu kaydedeceği zaman standart dışı hieroglifler kullanırdı. Aradan geçen 4000 seneden sonra Enom ortaya çıktı. Belki de şu anda dünyanın herhangi bir yerinde yeni bir uygulama yazılıyordur. Belki de değil, kesin yazılıyor. Çünkü bilgi en büyük silahtır. Bilgiyi korumaksa sizi en güçlü yapar.